Ev Avcısı bugün Kuşadası Kadınlar Denizi'nde. Bugün lüks bir villadayız. 3 katlı villamız. Hemen size şöyle kısaca özelliklerini söylemek istiyorum. 2 araçlık kapalı otoparkımız var. Yerden ısıtmamız var. Doğal gazımız var. Burada görmüş olduğunuz 30 metrekare özel yüzme havuzumuz var. Aşağıda kapalı otoparkımızın yanında hamam, sauna, çamaşır odası, hem de çok geniş bir çamaşır odası. Giriş katında bir odamız, üst katta da 3 odamız var ve köşe konumundayız. Sitenin bence en güzel evi diyebilirim sizlere. Sitemiz de konum olarak gerçekten çok iyi bir noktada. Buradan yürüyerek hemen ana yola çıkabilirsiniz, marketlere gidebilirsiniz. Evet, işte böyle bir villa, inanın lüksü yaşayabileceğiniz, bütün konforu yaşayabileceğiniz bir villa. Sıfır. Hemen evimizi dolaşacağız. Fakat evimizi dolaşmadan önce hemen sizlere bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımız Ev Avcısı Kuşadası. Gülgün Hanım ve Alper Bey orada çok daha farklı villalar, evler, daireler hepsinin sunumunu yapıyor. Orayı da ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ederim ve tabii ki oraya da abone olmayı unutmayın. Bunların haricinde bütün sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Facebook'tan, TikTok'tan, Instagram'dan buralara sadece Ev Avcısı yazmanız yeterli. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu evin fiyatı ve diğer evlerin fiyatları ve özellikleri açıklamalar kısmında yazıyor. Lütfen orayı da okumayı ihmal etmeyin. Tabii ki bunun haricinde sormak istediğiniz bir şey olursa cep telefonu numaramdan beni hemen arayabilirsiniz. Fiyatını sorabilirsiniz, pazarlığını sorabilirsiniz, işte bu evin özelliklerini sorabilirsiniz ya da bütün evlerimizin özelliklerini sorabilirsiniz. Kuşadası hakkında bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Telefonum sürekli açık ve sizlerden telefon bekliyorum. Son olarak evimizi gezmeden önce web sitemizi mutlaka takip edin. evavcısı.com. Orada bütün portföylerimizi bulabilirsiniz. Evlerin fiyatlarını ve özelliklerini oradan da takip edebilirsiniz. Evet, o zaman şimdi evimizi gezebiliriz. Şimdi evimizin girişindeyiz fakat burası yaya olarak geldiğiniz bölüm. Yan tarafımızda garajımız var. Tabii ki arabanızı park edip içeriden de geçebilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Burada çok güzel küçük bir yeşil alan yapılmış. Bence çok hoş. Benim hoşuma gitti. Fakat Aysun Hanım başka bir fikir üretti hemen burada. Biz böyle şeyleri yapıyoruz ve bunu çok seviyoruz. Aysun burayı kaldırdı. Hemen buraya bir tane bank koydu. Hatta üstünü de sarmaşıklarla sardı. Oturup oturmayacağını bilmiyorum ama görsel olarak gerçekten güzel olur bence de. Evet, buradan hemen yukarıya çıkıyorum ve evimizin girişine geliyoruz. Evet, evimizin girişindeyiz ve evimize giriyoruz. Hemen sağ tarafımda bana göre vestiyerimiz var. Hatta şurada oturma alanını da göstermeden edemeyeceğim. Bence bunlar akıllı çözümler ve çok güzel çözümler. Onu size hemen girişte söyleyebilirim. Aysun, seni giremiyorsun ama burada hemen oturma alanının alt tarafını göstermek istiyorum. Burada 2 kapaklı bir ayakkabılığımız var. Burada vestiyerimiz var. Bu evde en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi bol bol dolap var. Her katta, her odada dolaplarınız hazır. Bence bu çok önemli. Bunu önemsiyoruz çünkü birçok yer geziyoruz ve dolap bulamıyoruz. Yeteri kadar diyebilirim. Bu evde bol miktarda var. Evet, geldik. Evimizin girişinde akıllı ev sistemimiz. Dışarıda bunu söylemedim galiba. Daha küçük sürprizlerimiz var. Onları da size söyleyeyim. Geldik, koridordan geçiyoruz ve karşımızda öncelikle mutfağımız var. Öncelikle mutfağımızdan bahsedeyim. Burada ciddi büyük bir mutfak adamız var. Yani bu tipte büyük mutfak adasına da çok uzun zamandır rastlamadık. Büyük bir ihtimalle alt tarafı
dolap dolu. Hemen şurada ön tarafını da buradayken göstermek istiyorum. Buraya da bar sandalyelerinizi, bar taburelerinizi koyup, dediğim gibi bu kadar büyüğünü görmemiştim. 4 tane çok rahat buraya sıralayabilirsiniz. Evet, bunu da yemek masası olarak kullanabilirsiniz aynı zamanda. Hemen arka tarafa geçiyorum. Burada L diyeceğim, çok hafif bir çıkıntısı var ama uzun. Aynı şekilde bir mutfak tezgahımız var. Burada büyük bir penceremiz var. Bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Hemen bunun için birkaç şey söylemek istiyorum. Gün ışığı içeriye geliyor. Ne kadar güzel. Aynı zamanda havalandırmak istediğinizde burayı açabilirsiniz ve birazdan bahçeye çıktığımızda göreceksiniz, sağ tarafta barbekü var. Hızlı bir şekilde buradan da dışarıya servis yapabilirsiniz. Evimiz modern. Gerçekten tam donanımlı bir villa. Keyfini çıkartabileceğiniz bir villa. Evdeki küçük dokunuşlardan da bunları hissedebiliyorsunuz. Evet, lavabomuz da bu eve uygun, çok az yerde gördüğümüz lavabolardan bir tanesi diyebilirim sizlere. Evet, gene çok güzel çözümlerden bir tanesini göstermek istiyorum. Bu tip çözümlere bayılıyorum. Gerçekten çok ince düşünülmüş şeyler bunlar. Umarım bunları bütün evlerde bulabiliriz, görebiliriz. Aysun ya çok şey yaptın ama şurada hemen dolaplarımıza bir göz atmak istiyorum. Tabii nereye açsak bizim çekim aletlerimiz de çıkıyor bu arada. Dolap olarak, depolama alanı olarak bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Üstlerde de var bu arada. Bunlar çok hoş gözüküyor. Amber renkleri ve tavana kadar yapılmış cam çok hoş. Buralara hem dekoratif şeylerinizi de koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Dekoratif demişken hemen şu İtalyan sıva tavanlarımıza dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan hoşlanıyorsanız birazdan aşağıya giderken o İtalyan sıva boyalarımızı da göstermek istiyorum. Evde bu tip dokunuşlar dekoratif anlamda çok fazla miktarda var. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Buradan havuz kısmına ve bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. Ama ben buradan çıkmayacağım. Salonumuza geçelim. Salondan oraya çıkarız. Evet. Şu anda salonumuzdayız. 35 metrekare geniş bir salonumuz var. Dışarıda söylemeyi unuttuğum en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Tabii ki büyük bir zamanımızı evde geçirmeyi seviyorsak, keyif yapmaktan hoşlanıyorsak, evet, burada bir şöminemiz var. Özellikle baharda ve kışta emin olun tadını çıkartırsınız ama bu sıcak günlerde tabii bunu söylemek nasıl olur bir şey diyemiyorum. Evet, salon kısmındayız. Salonumuzun en büyük özelliği de inanılmaz ferah gözüküyor çünkü loft bir salonumuz var. Buradan yükseklik inanılmaz fazla ve her tarafı cam, gün ışığı içeriye geliyor. Buraya geldiğinizde bunu anlayacaksınız. Buranın sürekli tadını ve keyfini çıkartabilirsiniz. Şu anda bulunduğum yere bir koltuk koyuyorum ve buradan hem dışarıyı izleyebiliyorum. Havuzunuz dolmuş. Tabii ki bu ağaçların altına da ışıklandırma yaparsanız, havuzunuzu da çok güzel ışıklandırırsanız akşam ve hatta gece ambiyansı bile harika olur. Yüksek tavan, hatta şu anda baktığımda bile sanki yıldızları görüyormuşum gibi geliyor. Buranın tamamen gece olduğunu düşünün. Gerçekten buradan şömineniz yanıyor, oradan da dışarıya yıldızlara bakıyorsunuz. Çok büyük bir keyif olur bence. Evet, salonumuz. Bu arada evimizde bütün klimalarımız takılı. Yani bu görmüş olduğunuz şekilde. Yerden ısıtmamız var, doğalgazımız geldi, şöminemiz var. Geniş bir havuzumuz var. 30 metrekare büyüklüğünde gerçekten ciddi geniş bir havuzumuz var. Otomatik panjur sistemimiz var. Tam donanımlı bir ev. Buradan hemen şu havuz başına bir çıkmak istiyorum. Hatta şöyle bir bahçeyi de dolaşalım bence. Havuzumuzun başına geldik. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. 30 metrekare. Gerçekten çok büyük bir havuzumuz var. Bunun başka bir faydasını söylemek istiyorum sizlere. Havuzumuz büyük olduğu için tabii ki bol miktarda su kapasitesi var. Küçük havuzlarda yaşanan bir problemi anlatmak istiyorum. Ya hamam suyu gibi suya giriyoruz diyorlar ama burada hacmimiz çok büyük olduğu için tabii ki serin bir havuza gireceksiniz. Evet, bu sıcaklarda düşündüğümüz herhalde en büyük şey bu serinlik oluyor. Sıcak suya girmeyeceksiniz.
İstiyorsanız zaten aşağıda hamamımız var. Evet, şu anda bu yan taraftaki bahçe bölümüne geldim. Burayı bence çok iyi değerlendirebilirsiniz ve en çok kullanacağınız bahçe burası olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii ki evimiz çok yeni olduğu için daha peyzajı oturmadı. Siz burayı aldıktan sonra peyzajını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi çiçeklendirebilirsiniz, yeşillendirebilirsiniz. Bir de ben sadece tabii ki kendi fikrimi söylüyorum. Ben buraya çok güzel bir kamelya ve dinlenme alanı yaparım diye düşünüyorum. Özellikle şu ağaçlar da büyüdüğünde, limon çamlarımız büyüdüğünde burası tamamen mahrem bir yer. Köşe konumdayız. Yan tarafınızda hiçbir şey yok ve önünüz açık. Yani burası kapanmayacak bir nokta. O yüzden bu villa, özellikle bu villa köşe konumdaki çok değerli diyorum sizlere. Evet. Şimdi hemen diğer taraftaki bahçemize geçmek istiyorum. Bahçemize geçerken hemen unuttuğum şeyleri söylemeye çalışıyorum. Burada bakın, havuzunuzdan çıktınız. Burada bir dış duş alanınız var. Evet, bahçemize geriye geldim. Burada Aysun gösterebiliyor musun bilmiyorum ama drenaj sistemlerimiz, bahçemizin her yerinde kenarlardaki drenaj sistemlerini göreceksiniz. Zaten hafif yamaçtayız. Denizden bir miktar yukarıdayız. Böylelikle üst kattan denizi bile yakalayabiliyorsunuz. Deniz manzaralı diyemem ama sadece yukarıda olduğumuzu söylemeye ve hissettirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda çok da güzel esiyor, onu da söyleyebilirim. Otomatik bahçe sulama sistemimiz var. Drenajlarımızı görüyorsunuz ve şu anda evet, barbekümüze geldik. Bu her iki tarafta da isterseniz masanızı buraya koyabilirsiniz. Gerçi burada limon ağacımız var ama neyse, o zaman masamızı buraya koyacağız ve güzel, kalabalık ailenizle burada harika barbekü partileri yapabilirsiniz. Yemek organizasyonları yapabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla çok keyifli, güzel vakitler geçirebilirsiniz ve kocaman bir barbekü alanımız. Evet, evimizin 3. tarafında, 4 tarafında da bu arada bahçeniz var. Onu söyleyeyim. Tek müstakil bir villa. Şu anda yan taraftayız ve harika bir esinti var. İşte limon ağaçlarımız dikilmiş. Siz artık nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama şu anda gün batımında bu saatlerdeki bence kaçacağınız köşe burası olur diye düşünüyorum. Çünkü harika bir esinti var burada. Şuradan hemen en sonunda da odamızdan dışarıya çıkabileceğiniz, giriş katındaki odamızdan dışarıya çıkabileceğiniz bir bahçe alanı var. Burası da en son kullanacağınız 4. bahçe alanımız. Şimdi tekrardan giriş kısmına geçmek istiyorum. Şu anda tekrar giriş bölümüne geldim çünkü atladığımız yerler vardı. Vestiyerimizi biliyorsunuz, hemen karşısında bir tane odamız var. Giriş katındaki odamız 12,5 metrekare. Gerçekten büyük diyebileceğim, yani standartların bir tık üstünde bir odamız var ve kendi içinde dolabı var. Dedim ya, bu evdeki en büyük özelliklerden bir tanesi bütün odalarında ve hatta dışarılarda dolaplarının olması. Evet. Şöyle hafif açmış olayım, siz de görmüş olun. Burası da az önce bahçeye çıkabileceğiniz bölüm. Evet, burada da sineklik varmış. Neyse, Allah'tan gördük de sinekliği yırtıp geçmedik. Mitsubishi marka klimamız her odamızda ve salonda klimalarımızda hazır takılmış durumda. Odamızdan çıktık, mutfak bölümündeyiz. Şu hemen şirin mi şirin dolabımızı göstermek istiyorum. Çok güzel aydınlatılmış. Bu kehribar çok sıcak geliyor bana renk olarak. Buraya sunumluklarınızı koyabilirsiniz ve görebileceğiniz cam küçük güzel bir detay olmuş. Bu arada salonda bütün odalarımızda var dedim. Mutfakta da klimamız var. Bilginiz olsun. Evet. Ekstra bir dolap. Evet. Giriş katındaki banyomuzu göstermek istiyorum sizlere. Biraz koyu tonlarda, siyah koyu gri tonlarında ağırlıklı olarak. Tabii bu şöyle biraz daha sanki evi ağır gösteriyor diyebilirim. Buradan çıkıyoruz ve Aysun Hanım, aşağıya mı iniyoruz, yukarıya mı çıkıyoruz? Aşağı inelim. Aşağıya inelim, tamam. Aşağıya geçiyoruz. Aşağıya geçerken hemen
Az önce size söylemiştim girişimizde. İtalyan boya, İtalyan süslemeler, alçılar, tavanlar, herhalde bunlar dikkatinizi çekmiştir. Bilemiyorum videoda gözükebiliyor mu ama detaylar. Neyse, buraya gelirsiniz, burada beraber bakarız. Evet, aşağıya geçelim. Merdivenlerimizi iniyoruz. Merdivenlerimizi inerken bu ışıklığı fark etmişsinizdir herhalde. Kesinlikle gün ışığı, hatta güneş ters tarafta olmasına rağmen içeriye güzel bir gün ışığı geliyor. Bir şey daha söyleyeceğim. O camların hepsi filtreli cam, bilginiz olsun. Evet, geldik. Merdiven altında hemen küçük bir depomuz ve elektrik panomuz var. Hızlı göstermiş olayım ve en önemli yerlerimizden birisi, Kuşadası'nda gerçekten kapalı otopark bulmak çok zor, çok nadiren oluyor. Bu onlardan bir tanesi, çok büyük bir avantaj ve buraya rahat bir şekilde 2 tane geniş aracınızı koyabilirsiniz. Aracınızı park edip elinizdeki eşyalarınızla hemen mutfak kısmına çıkıp böylelikle erzaklarınızı hızlı bir şekilde koyabilirsiniz. Ne kadar ince düşünülmüş. Burada musluk bile yapmışlar. Yani çok rastladığım bir şey değil. Priz, fakat şöyle bir eleştirim var. Daha çok priz isterdim. Yani diğer yerlere de priz isterdim. Oralarda yok. Bu da benim bir eleştirim olsun. Benim bir elektrikli aracım var. Epey de yaygınlaşıyor şu anda Türkiye'de. Çok da seviyorum. Tavsiye de ederim bu arada. Bunun için ayrı konuşabiliriz. O yüzden benim için çok büyük bir avantaj, elektrikli aracımı gelip gönül rahatlığıyla koyup park edip doldurabilirim. Burada da küçük bir odamız var. Teknik oda olarak düşünebilirsiniz burayı ve şimdi kapalı otoparkımızdan çıkıyoruz ve hamama geçiyoruz. Evet, villamızda hamamımız var. Burada bir adet kurnamız var. Buranın yani gözüm sanki ikinci bir kurna istedi. Bunun yanına ya da buraya koyulabilir. Fakat bunun göbek taşı olabildiğini de düşünüyorum. Benim bunu bir sormam, öğrenmem lazım. Yoksa ikinci bir tane kurna isterim işin açıkçası, ama gayet geniş, hoş bir hamam. Hatta ben gergi tavanları sevmem. Fakat burada gergi tavan olması çok hoş olmuş. Bunu da belirteyim. Yoksa normal şartlarda gergi tavanı ben sevmiyorum. Bilginiz olsun. Evet. Hemen buradan saunaya geçelim. Kuşadası'nda o kadar geziyoruz, dolaşıyoruz. Sanırım bir özel villada gördüğüm en geniş sauna olması lazım diye düşünüyorum. Mis gibi ahşap da kokuyor. Bence harika. Saunamızdan da çıktık. Hemen karşımızda banyomuz var. Evet, burada bir banyo tuvalet. Şöyle söylemek istiyorum. Evde toplamda 4 tane banyo tuvaletimiz var. Her odada bir tane ortak banyo tuvalet, özür diliyorum, her katta bir tane ortak banyo tuvalet, bir de en üstte harici olarak da ebeveyn banyosu tuvaleti var. Şimdi çamaşır odasına giriyoruz. Ya gerçekten burası kocaman bir oda gibi diyebilirim sizlere. Yani devasa ve herhalde bu kadar bol miktarda dolabı olan, sanırım bir Urla'da rastlamıştık. Eğer Urla videomuzu izlediyseniz, o da bu kadar büyük müydü, bu kadar dolap var mıydı bilmiyorum, ama inanın burası çok geniş bir çamaşır odası. Harika bir oda. Buna bütün herkes bayılacak diye düşünüyorum. Çamaşır makinesini koyacağınız alan, kurutma makinesini koyacağınız alan. Ama burada da bir eleştirim var. Aysun Hanım, ne dersiniz? Siz aslında bunu hep söylüyorsunuz bana. Keşke bu yere kadar değil de yerden biraz yüksekte olsaydı. Hatta şöyle olsaydı, 2 tane bunlar yan yana olsaydı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi eğilmek yerine biraz yukarıda olsa çok daha hoş olurdu. Evet. Evet, şurayı bir deneyelim dedik ve evet, burada çamaşır sepetinizi koyabileceğiniz bir raf. Bu mantıklı ve güzel bir çözüm. Çünkü bazen yukarıya koyuyorlar ama bu raflar olmuyor. Hoş olmuş. Evet. Ve bu katın sonuna geldik. Şimdi isterseniz üst katımıza çıkalım. Merdivenlerimizden çıkıyorum. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey buradaki ışıklandırmalar. Yani o ton benim inanın çok hoşuma gitti. Nedendir bilmiyorum. Bu evde en çok takıldığım şey. Tabii ki buradaki aydınlatmaları görüyorsunuz. Yani gün ışığı içeriye doluyor.
Evimizin en büyük özelliklerinden bir tanesini aşağıda salonda söylemiştim. Burada kocaman bir galeri boşluğumuz var. Buradan görebiliyorsunuz. Ve buradan yukarıya çıkarken de bu bağlantıyı kopartmıyorsunuz. Tabii ki ışık da buraya geliyor. Şurada ahşaplardan bahsetmiştim. Yani bu dekorlar da benim hoşuma gitti. Onları size söylemeden edemeyeceğim. Ve buradan ilk odamıza geçiyorum. Üst kattaki birinci odamızdayız şu anda. Birinci odamızın büyüklüğü 13 metrekare. Burada da klimamız var. Burası sitenin içindeki ara yola bakıyor. Ve burada da iki kapaklı sürgülü bir gardırobumuz var. Valla gardıroptan yana hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Burası birinci standart odamız. Hemen bu kattaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Tuvaletlerin karakteristikleri farklı. Öncelikle ona bir vurgu yapmak istiyorum. Fakat genel itibariyle koyu tonlar kullanılmış. Bu da bu evin farklı bir ağırlığını hissettiriyor sizlere. Bütün hepsinde de şu oturma bölümleri var. Bunu göstermek istiyorum ve benim kafam sıyırarak geçiyor. Yani hamamımız zaten var. Fakat banyolarda da bu hamamdan küçük dokunuşları da görebiliyorsunuz ve banyoların hepsi geniş. Onu da söylemek isterim. Buradan hemen ikinci odamıza geçiyoruz. Burası evin en küçük odası. 8,5 metrekare büyüklüğünde. Burası da sizin arkadaki bahçenize bakıyor. Gene küçük minimal bir gardırobumuz var. Şunu söylemek istiyorum. Yani evde bol miktarda alan var işin açıkçası. Burayı farklı da kullanabilirsiniz. Bence bir çalışma odası olarak kullanılabilir. Belki küçük bir çocuk odası olarak da kullanılabilir. Ve en son yatak odamıza geçmeden önce yine güzel bir özelliğimizi göstermek istiyorum. Bu katta da akıllı ev sistemini kullanabileceğiniz bir ekranımız var. Bu da bence güzel olmuş. Çünkü birçok evde üst katta akıllı ev sistemi kullanacağınız bir panel olmuyor. Burada o da düşünülmüş. Ve evet, ana yatak odasına geliyoruz. Geniş bir ana yatak odası. Bu eve yakışır ve hatta bence en güzel kullanılacak alan diyebilirim sizlere. Aysun'un aslında yer değiştirsek daha mı iyi olacak bilemiyorum ama ben oradan bakıp tabii ki anlatıyorum. Buradan şöyle küçük de olsa bir deniz manzarasını yakalayabiliyorsunuz. Fakat buradaki güzellik o değil bence. Sağ tarafınızda da sizi rahatsız edecek hiçbir yapı yok. Ön tarafınızda da yok. Olan yapılar zaten yeni ve onlar aşağıda kalıyor. Biz biraz daha yokuşta olduğumuz için kottan dolayı yukarıda kalıyoruz. Böylelikle hem görsel olarak daha hoş oluyor hem de kendinizi daha ferah hissediyorsunuz. Hemen yatak başlığımızın yerini göstereyim. Zaten olması gereken yerde buradan manzaraya doğru bir yatak başlığımız var. Bu ev kadın dostu diyebilirim sizlere. Evet, burada büyük bir makyaj masasını görüyorsunuz. Evet, burada herhalde pufun üst tarafı var ama alt tarafı aşağılarda olsa gerek ve 2 tane büyük dolap. Parfümlerinizi, makyaj malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz. Herhalde kadınlar öyle şeyleri tercih eder diye düşünüyorum ve buraya hatta çantalarınızı bile sıralayabilirsiniz. Ne kadar hoş. Büyük, sadece bunun için yapılmış bir dolap diyebilirim sizlere. Buradan hemen giyinme bölümüne geçiyorum. Burada bir giyinme odamız var ve bu giyinme odasının devamında da banyomuz var. Evet, bu bir tık daha aydınlık olmuş. Diğer banyolara göre biraz daha aydınlık hissettiriyor ve ana yatak odamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de balkonunun olması ve 15 metrekare büyüklüğünde gerçekten kocaman bir balkonumuz var ve Kuşadası'nın aslında Türkiye herhalde epeyce sıcak günlerini yaşıyor. Bugün de o günlerden bir tanesi ve burası şu anda inanın çok güzel esiyor. 15 metrekare büyüklüğünde sadece ana yatak odasına ait size özel bir balkon ve buradan baktığınızda her yer açık. Yeşillikleri görüyorsunuz, ağaçları. Karşıda küçük de olsa denizden bir parça yakalayabiliyorsunuz ve karşıda da Milli Park'ın dağları var. Aşağıya baktığınızda da kendi havuzunuz,
Buradan havuzunuzun, suyun sesinin geldiğini düşün. Sessiz, sakin bir yer. Aynı zamanda Kuşadası'nın içindesiniz. Kadınlar Denizi'ndesiniz. Merkeze çok yakınsınız. Yürüyerek markete gidebiliyorsunuz. Buradan denize 950 metre mesafedeyiz. Yani yürümek kolay olur mu? Bence yürümek çok kolay olmaz ama zorlarsanız yürüyebilirsiniz. Bu sıcaklarda ne kadar yürürsünüz bilmiyorum ama kışın yürüyüş yapabilirsiniz. 950 metre mesafede. Şehir merkezi buradan hemen 5 dakika bile sürmez. Ana yola yürüyerek çıkabilirsiniz. Ana yola yürüyerek çıkabilirsiniz. Marketlere yürüyerek gidebilirsiniz. Buradan hemen AVM'ye 5 dakika içinde, Kuşadası AVM'ye, en büyük AVM'ye 5 dakika içinde gidebilirsiniz. Yani konumu muhteşem. Ev aynı şekilde çok güzel, lüks, donanımlı, tam donanımlı bir villa. Bu eve sahip olmak istiyorsanız hemen beni cep telefonu numaramdan arayabilirsiniz. Bizi tüm sosyal medya mecralarından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.